Herkese merhaba, ben Emre İlhan. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Biliyorsunuz ki daha öncesinde bir paylaşımda şarjlı invertör ve akülerden bahsetmiştim. Kendimin de jeneratörü olduğunu söylemiştim. Eğer izlemeyenleriniz varsa şarjlı invertör ve aküler hakkında bilgi almak istiyorsanız ne işe yarar, nasıl kullanabiliriz? Hemen onu yukarıya bir yere bırakacağım. İzleyip fikir alabilirsiniz. Bugün size jeneratör hakkında bilgi vereceğim. Hatta şöyle söyleyeyim, bugün itibariyle de jeneratörümü test ettim. Uzun süreli olarak. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Şimdi ben jeneratörüm hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Malum biliyorsunuz köyde yaşıyorum. Kesinlikle köyde yaşamaktan dolayı kesinlikle rahatsız değilim. Çok da mutluyum ve huzurluyum. Bilmeyenleriniz varsa burada tekrardan bir dipnot olarak iletmek istedim. Köyde yaşıyorsanız biliyorsunuz bütün takım taklavat her şeyiniz olması gerekiyor. Her şeye ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Ve köylerde de genelde kar yağdığı zaman çok fazla süreli olarak elektrikler gidebiliyor. Ben de bu yüzden geçen sene kendime jeneratör alma ihtiyacı duydum. Çünkü katı yakıt kazanı kullanıyoruz. Katı yakıt kazanı kullandığımız için de evimizin ısınmasını tamamen ondan sağlıyoruz. Geçen yıl hiç ihtiyaç duymadık. Geçen yıl biliyorsunuz hiç kar da yağmadı. Elektriklerimiz de gitmedi. Keşke yağsaydı da elektriklerimiz gitseydi. Çünkü biliyorsunuz köyde tarımla herkes uğraşıyor. Biz de fındıkla uğraşıyoruz. Bu kar yağmayışı maalesef mahsullerimize, ürünlerimize yansıyor. O yüzden kar yağmasından yana hiçbir şikayetimiz yok. Yeter ki elektriklerimiz ve yollarımız açık olsun. Ama biraz da geç de olsa yollarımız açılıyor. Ama elektriklerin gitme olayı birazcık sıkıntılı olabiliyor. Çünkü az çok teknolojinin içindeyiz. Biliyoruz. Elektrikler gittiği zaman, kar yağdığı zaman arıza ekiplerinin o bölgeye ulaşması birazcık zorlaşıyor ve arızayı gidermeleri de uzun süre alabiliyor. O yüzden de biz köyde kendi önlemimizi kendimiz almamız gerekiyor. Ben de geçen yıl itibariyle bir jeneratör satın aldım. Evimin ihtiyacını görebilecek şekilde. Şimdi beraber jeneratörümüzü inceleyelim. Neler var, neler yok, artıları nelerdir, eksileri nelerdir? Bana kalırsa çok fazla eksi yanı yok. Çünkü ben bütçeme göre alabileceğim en iyi jeneratörü aldığımı düşünüyorum. Şimdi birlikte detaylara geçelim. Nasıl bir jeneratör almışım, nasıl bir performansı var? Birlikte inceleyip görelim. Uzun yıllardan beri jeneratör almayı planlıyordum. Geçen sene itibariyle jeneratörümüzü aldık. Çok araştırdım, çok da sordum. Bu işi bilenlerine sordum, kullananlarına sordum. İşte ikinci el bakıyorum, sıfır bakıyorum. Bir rakamlar çıkıyor karşıma, 25 bin liralar, 30 bin liralar, 40 bin liralar, sonra almaktan vazgeçiyorum. Neyse geçen yıl itibariyle dedim ki artık bir jeneratör almalıyım. Ciddi böyle detaylı bir şekilde araştırmaya başladım. Böyle bakıyorum, yurt dışından gelmiş, Çin'den gelmiş jeneratörler var. Her yerde satılıyor, uygun fiyatlı. Böyle bakıyorum, Japon jeneratörleri var, çok pahalı. Yerli markalar var, çok pahalı. Sonra araştırmalarım sonucunda Genpower markasının GBG50E modelini buldum. Genpower markasını da araştırdım, yerli bir firma. O yüzden de gönül rahatlığıyla da tercih ettim diyebilirim. Neden GBG50E modelini tercih ettim? Hemen ondan bahsedeyim. Bu model 5 kW'lık bir güç üretiyor. 5 kW değerinde evinizdeki bütün cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Ve aynı zamanda marşlı olması benim için çok önemliydi. Marşlı olması neden önemli? Çünkü ben evde olmadığım zaman eşim marşa basıp rahatlıkla çalıştırabilir. O yüzden de marşlı olmasını özellikle istedim. Sadece marşlı değil, iple de çalıştırabiliyorsunuz. Yakıt deposu da tam tamına 16 litre. Şimdi birlikte detaylarını görelim. Jeneratörümüz marşla çalışmakta. Görmüş olduğunuz gibi birazdan da çalıştırır, deneriz. Analog bir voltmetremiz var. Akım açma kapama anahtarımız var. 2 adet 220 çıkışımız ve burada da 12 volt çıkışımız mevcut. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bir akümüz var. Marşı çalıştırması için 16 litrelik bir tankımız söz konusu. Şurada da hemen filtresi var. Burada ise yakıt göstergemiz var. Eğer yakıtımız içinde varsa ve fazlaysa burada bir kırmızı çizgi beliriyor. Onun dışında bu tarafta neler var bakalım. Burada bir egzozumuz var.
Jeneratörümüz 7,5 beygirlik bir motorla çalışmakta. Hem marşlı çalışıyor hem de görmüş olduğunuz gibi iple de çalışabiliyor. Ve şurada hemen altta bir alternatörümüz var arkadaşlar. %100 bakır sargı. Hemen şuradan daha net gözükür. Bu bizim evimize elektriği sağlayan alternatörümüz. 5 kV'lık alternatörümüz. Burada görmüş olduğunuz gibi egzozumuz var. Benzinle çalışan bir jeneratör. Hemen şurada bir yağ haznemiz var. 10-30 yağ koyuyoruz buna. Yaklaşık 600 mililitre yağ koyuyoruz. Ben bunu daha öncesinde koymuştum. Burada da görmüş olduğunuz gibi ürünün daha fazla teknik detayı var. Burada ağırlığından hemen bahsedelim. Yaklaşık 50-51 kilogram bir ağırlığının olduğunu söylüyor. Bence gayet taşınabilir bir cihaz. Maksimum 5 kW dediğimiz gibi 12 volt DC bir enerji de üretiyor. Onu da göstermiştim size. Burada da üretim tarihi yazıyor. 2023. Ben 2023 yılında almıştım. Ankara'da üretiliyor bu ürün. Şimdi birlikte isterseniz çalıştıralım. Bakalım rahat çalıştırabileceğiz mi? İlk önce yakıt depomuzu açalım. Ciklemiz yerinde. Marşımıza bakalım, basalım, bismillah diyelim. Ve şu an jeneratörümüz çalışmaya başladı. Ciklemizi buraya alalım yerine. Akımımızı da verelim. Jeneratörümüzün genel özelliklerinden bahsettim ve nasıl çalıştığını göstermek istedim. Gayet de rahat bir şekilde jeneratörü hiç zorlanmadan çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi birlikte yapmış olduğum testi izleyelim ve daha sonrasında birlikte değerlendirelim. Görüşmek üzere. Şu an sabah 9 ve elektriklerimiz gitti. Planlı bir kesintiydi. Daha öncesinden mail olarak belirtmişlerdi. Bakım olacağından dolayı elektriklerin saat 9'da 1 arası gelmeyeceği zaten bize bildirilmişti. Ben de jeneratörümü hazırladım. Şimdi evin bütün ihtiyacını jeneratörle karşılamayı düşünüyorum. 5 kW'lıktı jeneratörümüz biliyorsunuz. Şimdi evime inşallah elektriği vereceğim. Sorunsuz bir şekilde bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. İçinde 5 litre benzin var. Ne kadar gidecek bunu da test etmiş olacağız. Şu an televizyonumuz çalışıyor. Aydınlatmalarımız çalışıyor. Burada kamera kayıt cihazımız var. Modemlerimiz var. Onlar çalışıyor. Buzdolabımız çalışıyor. Bakalım 5 litre benzinle ne kadar bizi idare edecek. Gerçi ben tedarikliydim. Bir 10 litre daha benzin almıştım. Vallahi ben de merak ediyorum. Ne kadar benzin harcayacak. Şu an evimizin ihtiyacını gayet güzel karşılıyor. Evin içine de çok ses gelmiyor. Bakalım ne kadar bizi idare edecek. Jeneratörümüz 1 saat 20 dakikadan beri evimize kesintisiz bir şekilde elektrik enerjisi sağlıyor. Evimizde şu an neler çalışıyor? Televizyonumuz, kayıt cihazımız, aydınlatmamız ve katı yakıt kazanımız çalışıyor. Herhangi bir problem söz konusu değil. Jeneratörümüzde de herhangi bir problem söz konusu değil. Gayet güzel çalışıyor. Tabii biz burada bulaşık makinesi ve çamaşır makinesini çalıştırmıyoruz. Daha fazla enerji sarfiyatı olmaması açısından 5 litre bir benzin kullandım. Daha fazla da koyabilirdim ama 5 litre benzinin ne kadar süre bizi idare edebileceğini de merak ediyorum doğrusu. Oldu ki evimizde benzinimiz olmadı, elektriğimiz gitti ve kar yağışı söz konusu. Bir 5 litrelik bir benzinle ne kadar idare ettiğini bilmemiz gerekiyor. Gerçi ben stok yapıyorum, benzin stoğu sürekli köyde yaşadığımız için. Çoğu cihazımız benzinle çalışıyor. Benzin olmazsa bizim burada hayat durur. Şimdi jeneratörümüzün yanına gidelim. Hatta birazcık da dış ortam sesini de duyun istiyorum. Mikrofonumu kapatacağım. Şimdi kameramın üzerindeki mikrofondan sesi size yansıtacağım. Şu an evimizin ön kısmındayız. Jeneratörümüze doğru ilerleyelim.
Sesi duyuyorsunuzdur muhakkak. Yakınlaştıkça sesimiz artacak tabii ki. Evet, sesimiz bu şekilde. Şurada kablomuzun sıcaklığına bakalım. Herhangi bir problem yok. Kazanımız çalışıyor. Aydınlatmamız da çalışıyor. Gayet güzel. Dört saatten beri jeneratörümüz kesintisiz bir şekilde çalışıyor. Şimdi artık jeneratörümüzü kapatalım. Akımı kestik. Buradan benzinimizi kapatalım. Şu an jeneratörümüz devre dışı bıraktık. Çünkü elektriklerimiz geldi. Dört saatte 2 litre veya 2,5 litre yakmış olabilir. Çünkü 16 litrelik bir yakıt tankına sahip. Herhangi bir yerinde bir aşırı ısınma var mı diye bakıyorum. Vallahi çok da güzel. Şurada tabi şu egzoz kısmında bir hafif bir ısınma var ama böyle elim değmeyecek gibi değil. Alternatörümüzde de herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an gerçekten çok performansından memnun kaldım diyebilirim. Birlikte test videomuzu izledik. Yaklaşık tamına 4 saat boyunca evimin kesintisiz olarak elektrik enerjisini jeneratör ile sağladık. Hiçbir şekilde evimde elektrikte herhangi bir şekilde sorun yaşamadık. Jeneratörümüzü kapattığımızda ise yakıt tüketimini çok merak ediyordum. Belki dedim hiç içinde yakıt kalmamıştır. Baktığımda ise bayağı yine yakıt vardı. Yani şöyle söyleyeyim, 5 litrelik bir benzin koydum ve içinde belki yarı yarıya kadar daha yakıt vardı. Ben abartıyorum, 3 litre yaktı diyorum 4 saatte. Bence 3 litre bile yakmadı. Bu beni gerçekten memnun etti diyebilirim. Eğer sizler de bu şekilde jeneratör kullanıyorsanız deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü deneyimler çok önemli. Ben de bu ürünü alırken aldığım sitede yorumlara baktım, kullanıcı yorumlarına baktım. Onlara istinaden ürünü tercih ettim. Tabii bu önemli bir faktördü. Bir önemli diğer faktör ise firmanın Türkiye'de üretim yapıyor olmasıydı. Yani yerli bir firma olmasıydı. O yüzden de tercih sebeplerim bu ikisiydi diyebilirim. Tabii belki daha düşük bir jeneratör almış olsaydım evimin tamamına yetmeyebilirdi. Şu an 5 kahvalık benim evimin enerji ihtiyacını karşılıyor diyebilirim. Bunu da test etmiş olduk. Evime nasıl elektriği verdim? Normalde hemen panonun yanına bir sistem kurmam gerekiyordu. Elektrikçi arkadaşlarım bana o şekilde söylemişti. Ama ben birazcık kolaya kaçtım. Yapan, uygulayan arkadaşlarımdan aldığım bilgiler ışığında. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3x2,5 bir kablo yaptım. Kendime yaklaşık 2-3 metrelik, hemen uçlarına topraklı bir erkek piş taktım. Bunu jeneratörüme taktım ve diğer ucunu da normal prize taktım. Kazanımın oradaki prize taktım. Tabii bunu yapmadan önce de saatimin oradaki şalterleri indirdim. Elektrikler gelesiye kadar şalterlerim kapalı oldu ve evimin bütün elektriğini bu şekilde sağlamış oldum. Gerçekten de pratik bir çözümdü benim için. Eğer sizler de benim gibi kolaya kaçmak istiyorsanız böyle bir çözüm önerebilirim. Tabii benim gibi bu şekilde yapanlarınız varsa, deneyimleyenleriniz varsa yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Handikapları var mıdır bilmiyorum. Ben de ilk defa bugün denedim. Ben kesinlikle memnun kaldım. Kabloda herhangi bir ısınma söz konusu olmadı. Evimin elektriğinde de herhangi bir problem olmadı. Ama tabii sizin evinizde sanayi ciğerini kullanıyorsanız bilin ki bu şekilde bağladığınızda evinizin belli bir kısmında elektrik olacak. Belli kısmında ise elektrik
olmayacaktır. Benim aktaracaklarım jeneratörle alakalı bu kadar. Ama şöyle söyleyeyim. Daha önceki videomda şarjlı invertör artı akü mü yoksa jeneratör mü demiştim. Şimdi fikrimi açıklıyorum arkadaşlar. Bence kesinlikle ikisi de şart, öyle söyleyeyim. Eğer köyde yaşıyorsanız, eğer evde olmadığınızı düşünecek olursak elektrikler gittiğinde jeneratörünüze kesinlikle çalıştırmanız imkansız. Hele ki böyle bir jeneratörü. Ne kadar maaşlı olursa olsun illaki manuel bir şekilde müdahale etmeniz gerekiyor. Ama şarj invertör artı akünüz olduğunda kazanınız otomatik olarak çalışmaya devam edecektir. Sorunsuz bir şekilde. Kazanların biliyorsunuz belli bir süre sonra enerjisi olmayınca patlama riskleri oluyor. O yüzden de Allah muhafaza böyle bir durumla karşılaşmamak için önlemlerimizi almamız şart. Benim kendi almış olduğum Genpower markasının GBG 50E modelinden bahsettim. Kendi deneyimlerimi aktardım. Eğer sizler de böyle bir jeneratör almayı planlıyorsanız en azından sizler için de bir öngörü olabilir bu video diye düşünüyorum. Daha uzun süreli kullananlarınız vardır. Mutlaka yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü benim bildiklerim sınırlı olabilir. Sizin deneyimleriniz daha fazla olabilir. Hatta ustalarımız da vardır. Onlar da yönlendirici olabilir. Çünkü ben de yorumları okuyorum mutlaka. Dilim döndüğünce bilgim dahilinde cevaplar vermeye çalışıyorum. Ama ustalarımızın vermiş olduğu, deneyimli insanların vermiş olduğu cevaplar ve yorumlar gerçekten de diğer almak isteyen kullanıcılara da yol gösterici olabiliyor. Şimdilik benden bu kadar. Beni takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.